Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kağıt ipten bu yuvarlak nazar boncuklu çantamın yapımını paylaşacağım. Arkadaşlar ben kağıt ip kullandım. Bakın böyle yandan körükleri var. Bir hayli büyük bir çanta oldu. Hani soruyorsunuz işte içine her şeyi koyabilir miyiz? Plajda da kullanabilir miyiz? Evet, günlük hayatta ve plajda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. İçine de dünyaları alır. O kadar geniş oldu. Yine elim aza varmadı ve büyük bir çanta yaptım. Sizler daha da küçültebilirsiniz. Benimkinin çapı 40 santimetre kadar. Dilerseniz sıra sayısını azaltıp daha küçük çantalarda elde edebilirsiniz. Ama öyle yaptığınızda bile bu körükteki sıra sayımızı aynı yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü mutlaka kaldıracaktır. Boyunu daha kısa yaparsınız. İçinde bu şekilde keçeli astar kullandım ben. Merak etmeyin. Yapımını ince ince sizlerle de paylaşıyor olacağım. Yapacak arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kağıt ipte de tam olarak işte bir 700 gram falan ip kullanmışımdır. Aynı zamanda 3 numarada tığ kullandım. Hepinize kolay gelsin. Abone olmayan arkadaşlarım abone olurlarsa sevinirim. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. O halde çantamızın yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, sihirli halkamızla çantamızın yapımına başlayalım. Sihirli halkayı şöyle yavaşça size de göstererek yapıyorum. Bu şekilde işaret parmağım ve orta parmağımdan şöyle dolayıp üste doğru çıkarıyorum. Buradan tığımı alıp bir ilmek çıkarıyorum. Sonra ipimin devamından alıp içinden geçiriyorum. Bu şekilde bir de zincir yapmış oluyorum. Şimdi bu sihirli halkamın içerisine 12 tane sık iğne yapacağım. Rahat rahat yapalım sık iğneleri. 1 2 3 tam 12 tane yapacağız. Bu ipi biraz çekebiliriz. Bu arada ben de bir sayayım kaç tane oldu. Sayarken şu başaklarımızdan sayacağız. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane olmuş. 10, 11 ve 12. Sonra bu kısa kalan ipimizi çok da hırpalamadan hafifçe çekiyoruz. Çünkü kopabilir. Kopmasını istemiyoruz. Biraz şöyle sıkılaştıracağız. Böyle sıkılaştırdıktan sonra hiçbir bağlantı işlemi uygulamayacağım. Direkt ilk yaptığım sık iğnenin, bakın zincire değil, ilk yaptığım sık iğnenin böyle bir başak görüntüsü var. Bu ikisinden, iki kanattan giriyorum ve ilk sık iğnemi yapıyorum. Bundan sonra her bir sık iğneye çifter sık iğne yaparak 12 olan sık iğne sayımızı 24'e çıkaracağız. Ben hemen belirleyicimle ilk yaptığım sık iğneyi bu şekilde tutturuyorum. İyi bir belirleyici kullanmanız önemli. Çünkü başlangıç sıraları gerçekten işimizi kolaylaştıracak, düzgün bir motif yapmamızı sağlayacak. Buraya bir tane yapmıştık. Aynı noktaya bir tane daha. Bu arkadaki ipi de yürütüyoruz arada. Onu da orada kaybedeceğiz. Temiz bir görüntü olacak. Yani 12 tane yaptığımız sık iğnelerin şu başak kısımlarından giriş yaparak sayımızı 24'e çıkarıyoruz. 2 tane oldu. Yine bunları da yürütüyoruz. Aynı noktaya bir tane daha. 4 oldu. Bu şekilde 12 olan sayımız 24'e çıkmış olacak. Yani çift yapıyoruz.
Şimdi sıramızın sonuna kadar her birine ikişer tane yaparak sayımızı 24'e çıkaralım. Şimdi ne yaptık tekrarlayalım. 12 tane sihirli halka içerisine 12 tane sık iğnemizi yaptık. Sonra her birine çifter batarak sayımızı 24'e çıkardık. Şimdi artık 3. sıramızdayız. 3. sıramızda klasik bir yuvarlak örgü stiliyle bir çift bir tek olarak ilerliyoruz. Bakın buradayız. Hemen atacımı çıkarıyorum. Buraya bir tane çift yapıyorum. Aynı noktaya bir çift yaptım. Yine belirleyicimi çiftimin ilk sık iğnesine takıyorum. Sonra hemen sonra gelen sık iğneye tek yapıyorum. Buraya çift yapıyorum. Hemen yanına çift yapıyorum. Pardon, hemen yanına çift yapmıyorum. Çift tek yapıyorum. Sonra yanına bir çift. Buraya tek yapıyorum. Yanına çift yapıyorum. Buraya tek bir tane. Bu şekilde bir tek bir çift olarak sıra sonumuza kadar ilerliyoruz. Yaparken size de yardımcı olması açısından ben her sırada bu şekilde not alacağım, yazacağım arkadaşlar. Şöyle ki birinci sıramızda 12 sık iğneydi, ikinci sıramızda 24 sık iğne, hepsi çift yaptık. Üçüncü sırada 36 sık iğneye ulaştık, bir çift bir tek olarak. Şimdi dördüncü sıramızdayız ve 36 sık iğnemizi muhafaza edeceğiz. Hepsi tek olarak yapacağız. Yani bu sırada hepsini tek yapıyoruz. Yine belirleyicimi çıkarıyorum. Hemen buraya bir tane tek yapıp hiç vakit kaybetmeden belirliyorum. Şimdi hepsine tek yapıyoruz. Yaparken buraları böyle sıkı sıkı yapmayın. Şu aldığınız ilmeği biraz böyle rahat bırakarak çekerseniz daha düzgün bir örgünüz olur. Daha rahat örersiniz. Yani şu şekilde böyle yapmayın. Biraz rahat bırakın. Sonra sanki öne çeker gibi, yani bu tarafa doğru çeker gibi çekin. Daha düzgün olacaktır. Şimdi hepsine tek yaparak vakit kaybetmeden sıra sonuna kadar gelelim. Hepsi tek yaparak 5. sıramıza geldik. Arada bir şöyle ütüler gibi, el ütüsü yapar gibi örneğimizi rahatlatıyoruz. Zaten gayet muntazam ama yine de yapsak da iyi olur tabii. Atacımı çıkarıyorum. 5. sıraya başlayacağım. Bundan önce size şöyle göstermek istiyorum. Bakın arada bu şekilde bir alt sırada, yani 4. sıra değil de 3. sırada gördüğünüz gibi çiftimizi görüyoruz. Bu çiftimizin üstüne kesinlikle diğer çiftlerimiz, yani bir sıra sonrasındaki çiftlerimiz gelmeyecek arkadaşlar. Bu şekilde böyle bir altıgen, dikdörtgen, beşgen, sekizgen, artık adını ne koyarsanız koyun, köşeli köşeli bir yuvarlağımız olmayacak. Muntazam bir yuvarlağımız olacak eğer buna dikkat edersek. Şimdi bir tek bir çift yapmıştık bir önceki sırada. Artırma sıramızda, yeni artırma sıramızda iki tek bir çift olarak ilerliyoruz. 5. sıraya iki tek bir çift olarak ilerliyoruz. Hemen ilk tekimi yapıyorum. Yapar yapmaz da güzelce atacımı buraya yerleştiriyorum. Ben bunlara ataç diyorum. Oysa ki bunlar minik çengelli iğneler. Adını ne koyarsanız artık. 2 tane tek yapıyoruz. Birinci tekimi yaptım. Şimdi sırada ikinci tekim var. 2 tek yaptım. Şimdi bir çift yapıyorum. Buraya 2 tane batıyorum. 1, aynı noktaya bir tane daha, 2. Peki burada neyi görüyoruz? Bakın
Şurası hepsi tek sıramızdı, 4. sıra. 4. sıranın altı artırma sıramızdı. Bu şekilde ne yapıyoruz? Bakın burada çiftimiz var. Çiftimizin ortasına gelmiyor daha sonraki çiftimiz. Şöyle hemen şu kısmına geliyor. Bakın şuradaki çiftimi görüyorum. Normalde bir üst sırada artırma yapsaydım çiftimi buraya yapardım. Onun yerine onun üstüne yapmış oluyorum. Yani çiftler aynı hizaya gelmemiş oluyor. 2 tek yapıyorum. İki tek. Şimdi bunun bir altındakine bakalım. Bakın burada çiftimizi görüyoruz. Buraya çift yapmıştık 3. sırada. 4. sırada üzerine tek yapmıştık. Hepsi tek. Normalde 4. sırada bir artırma işlemi uygulamış olsaydık o artırmamız şuraya denk gelecekti. Yine oraya denk geliyor. Yani 2 tek bir çiftte de çiftimiz buraya denk geliyor. Dolayısıyla bu çiftin hemen ortasına yani şuraya olmamış oluyor. Yan tarafına olmuş oluyor arkadaşlar. Hemen 2 tek ardından buraya 2 tane yapıyoruz. 1 ve 2. Demek istediğim umarım anlaşılmıştır. Bakın normalde bunun üstüne yapsak şuraya yapacaktık. Şimdi yine aynı şekilde buraya yapmış oluyoruz. Köşegenliği engelliyoruz bu şekilde. 2 tane tek. Bir tane de buraya. Şimdi yine bakın altta bir çiftimiz var. İlk sıralarda bunu özellikle gösteriyorum ki daha sonra kendiniz mantığı anlayıp tıkır tıkır yapasınız diye. Bakın yine burada da çiftimi görüyorum. Normalde bir üst sırada yapmış olsaydım yani hepsi tek yapmadan önce yine şu kısma yapacaktım çiftimi. Bir üst sırada da 5. sırada o buraya denk geliyor. 2 tek bir çift yaptığımda da bunu sağlamış oluyorum. Üst üste getirmemiş oluyorum. Hemen 2 tekin ardından bunda ne var? Niye ince ince anlatıyorsun demeyin. Aslında bunda çok espriler var. Çünkü üst üste gelmemesi gerekiyor. Daha sonraki sıralarda bunu daha iyi anlayacaksınız önemini. Çünkü ilk etapta böyle yuvarlanıp gidiyor. Dikkat etmezseniz çiftlerin üst üste gelmemesine dikkat etmezseniz şayet o zaman köşegenleşiyor arkadaşlar. Şimdi 2 tek bir çift 2 tek bir çift şeklinde buraya kadar gelelim. Evet, şimdi sıra sonumuza geldik. 2 tane tekimi yaptım. Şimdi 2 tane batarak bir çiftimi gerçekleştiriyorum. 1 ve 2. 5. sıramı şöyle yazdım, saydım arkadaşlar. Onu da size göstereyim. 5. sıramda da 48 sık iğneye ulaştım. Yani toplamda burası 48 sık iğne oldu. 2 tek bir çift yaparak devam etmiştik. 6. sırada ise 48 sık iğneyi muhafaza etmek adına hepsine birer kere batarak hepsi tek yapıyoruz. Yani şu an 6. sırama geçiş yapıyorum. Hemen ilk tekimi yapıyorum. Belirleyicimi takıyorum. Ve hepsi tek olarak ilerliyorum. Hepsi tek olarak sıra sonuna kadar gelip 6. sıramızı da bitirelim. Evet arkadaşlar, 7. sıramıza geçiyoruz. 7. sıramız önemli. Kritik bir nokta, buraya anlamanız gerçekten çantanın tamamı için çok önemli. Hem renk değişikliği yapacağız 7. sırada artı artırmamızın manasını, önemini daha iyi anlamanız için 7. sırayı güzel bir şekilde izlerseniz çok faydalı olacağına inanıyorum. Şimdi 7. sıramızın başlangıcına gelmeden önce 6. sıramızın sonunda son sık iğnemizi görüyoruz. Bakın bu son yapacağım, hani tek yapacaktım, hepsi tek ilerledim çünkü 6. sırada son yapacağım tek sık iğnem var burada. İşte burası dediğim gibi gerçekten önemli. Şöyle yeni ipimi biraz daha yanıma yaklaştırıyorum. Bu burada beklesin.
Ben buraya bir giriş yapıyorum. Hafiften de çıkıyorum ama tam çıkmıyorum. Yani sık iğne yapmıyorum. Burada renk değişikliği için onun öncesinde ama başka bir şey anlatmak istiyorum size. Bunu yapmadan önce bunu bir bırakalım. Artırmamız nasıl olacak ondan bir bahsedeyim size. Bakın burada 5. sıradaki artırmamı görüyorum. Burası benim başlangıç noktam. Bu başlangıç noktamın hemen bir öncesindeki çiftimi görüyorum. Bakın burada çiftim var. Her sırada mutlaka buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bu belirleyicimin olduğu yer, yani başlangıç noktam. Onun bir altına gelen, yani 5. sıradaki çiftimi görüyorum. Bir öncekini, altındakini falan değil. Bir öncekini görüyorum. Artırmamı burada, bu sırada ben nerede yapacağım? Şu şekilde ilerlediğimde çiftimi buraya yapacağım. Buraya 2 tane yapacağım. Peki bu sıramız hangi sıramız? Bir önceki 5. sırada 2 tek 1 çift yapmıştık. Bu sıramızda 3 tek 1 çift sırası. Ben çiftimi buraya yaparsam, bakın böyle buraya yaparsam, 3 tekim nerede olur sayalım. 1, 2, 3. 3. tekim buraya, yani 3. tekimin ilk teki buraya gelecek. Ne olacak o zaman? 1, 2, 3 tane tek, bir tane çift yapmış olacağım. Bu nokta önemli arkadaşlar. 1, 2, 3 dediğimde peki başlangıç noktama ne yapmış olacağım? O zaman oraya da bir tane çift yapacağım. Çiftle başlayacağım. Bir çift, 1, 2, 3 tek, bir çift yaptığımda düzeni sağlamış olacağım. Yani şu renk değişikliği yaparken buraya çift yapacağımı bilin diye özellikle böyle bir karışık bir durum oldu ama inşallah karışmamıştır. Yani bu atacımın olduğu yere çiftle başlayacağım. Çift, bir çift, 3 tek yapacağım. Ben bile yeminle sıkıldım açıkçası konuşmamdan. Şimdi bu sondaki sık iğnemi görüyorum. Buraya bir giriş yapıyorum. İlmeğimi alıyorum. Sonra bu ipimi arkaya doğru çekiyorum. Düzgün bir renk geçişi için inanın çok iyi bir metot. Sıktım. Bu ipimi aldım. Yeni ipimi. Biraz şöyle bıraktım. Bu şekilde. Bu arkadaki ipimi sıkıyorum. Hiç gevşek bırakmıyorum. Buradan bir ilmek alıyorum. İkisinin arasından geçiriyorum. Sonra o arkadaki hani lacivert ipim var ya, onu sıkıyorum. Bakın böyle sıfırlıyorum burayı. Sonra bu atacımın olduğu yere, yani ilk başlangıcıma, 7. sıramın ilk başlangıcına ve buraya çift yapacağız, onu da bilin tekrar. Bir ilmek kaydırma yapıyorum. Buradan geçiriyorum. Arkadaki lacivert ipimi sıkıyorum. Hemen bir zincir yapıyorum. Şöyle bir bırakıyorum. Arkada bir işlem yapacağım. Arkada hangi işlemi yapacağım? Lacivert ipimi bir miktar bırakarak kesiyorum. Artık bununla bir işim olmayacak çanta bitene kadar. Bu ikisini şöyle 2 kere sıkı bir düğüm atıyorum. Çok da sıkmayın, kağıt ip kopabilir de ipinizin kalitesinden çok da emin olamayabilirsiniz. Bağladım. Bakın bunu her sıra renk değişikliğinde yapacağınız için tekrar buraya dönüp bakmanız gerekebilir. Ne demiştim? Çiftlerim köşegen olmasın diye bu atacımın olduğu yere çift sık iğne yapacaktım. Şu arkadaki ipleri de bunun arasından yürüteceğim. Burayı hani bir an önce çıkartmak istemiyorum. Buraya hemen bir tane sık iğne yapıyorum. Şunu biraz rahat bırakayım. Çok rahat bırakmışım, biraz sıkayım. Aradan bu ipleri de yürütüyorum. Bu atacı hemen çıkarmadım mantığını kavrayın diye. Bu noktayı unutmayın diye. Bir sık iğne yaptım. Buraya 2 tane sık iğne yapıyorum. Aynı noktaya. Atacımı şöyle çıkarayım. Çıkarıp atacımı şuraya ilk yaptığım sık iğneye takıyorum ki ne olur ne olmaz. Belki de unuturum. Buraya bir tane daha sık iğne yapıyorum. Çift olacaktı çünkü. Aynı zamanda artırma sırasındayız. Bakın. Çift sık iğne yaptım.
Arkada da ipleri yürütüyorum. Kısa ipleri. Sonra devam ediyorum. 3 tane tek. Yani 3'ü de yapamıyorum sanki. Şöyle 3 tek. 1 2 3 tane tek. İşte bu noktadayız. Bakın çiftimiz. 5. sıradaki çiftimiz. Hemen şuraya 2 tane sık iğne yapıyorum aynı noktaya. 3 tek bir çift yapıyoruz yani. Ama çiftle başladık. Başlamamızın sebebini de uzun uzun sıkıcı da olsa anlattım. Af buyurun. Şimdi 3 tane tek. 1 2 2 ve 3. 3 tek, buraya çift yapıyorum. 1 ve 2. Bakın bu şekilde. Aynı noktaya çift. Yani burada da gördüğünüz gibi aynen alt sırada bir çiftimizi de görüyorsunuz. Onun üzerine gelmemiş oluyor. Tam buraya çiftim gelmiş oluyor. Bu şekilde 3 tek bir çift olarak sıra sonuna kadar gelelim. Evet. 3 tek bir çiftimizle ilerledik. Başta da çift yapmıştık. Şimdi sıra sonuna doğru geliyorum. Çiftimi yaptım. Haliyle 3 tane tekim var. Sakın şuradaki zincire falan batmayın diye sıra sonunu göstermek istedim. 3 tane tekimi yaptım. Bir tane çiftimi yaptım. Zaten başlangıçta da bir tane çiftle başlamıştım. Bakın ne kadar da muntazam oldu. Şimdi artık hepsi tek yapacağız. Hemen belirleyicimi şöyle takıyorum. Ve hepsi tek olarak ilerliyorum. Hepsi tek olacak. Hepsi tek olarak birer tane yaparak yine sıra sonumuza kadar gelelim arkadaşlar. 8. sıramızı da hepsi tekle tamamlayalım. Evet, 8. sıramızı da 8. şöyle göstereyim. 8. sıramızı da 60 sık iğneyi muhafaza etmek üzere hepsi tek olarak ilerledik. Şimdi 9. sıradayız. Buraya kaç sık iğne olduğunu sıra sonunda artık yazacağım. Ben de sizlerle birlikte yapıyorum arkadaşlar. 4 tek bir çift sırasındayız. Bir önceki artırma sıramızda 3 tek bir çift sırasındaydık. Yani bir çift 3 tek şeklinde ilerlemiştik. Şimdi 4 tek bir çift yapacağız. Ama 4 tek bir çift devam edebilmek için sıramızın başında o köşegen olmaması için farklı bir işlem yapıyorduk. O sebeple 2 tek bir çift olarak örüp 4 tek bir çift olarak devam edeceğiz. Yani bunu zamanla kavrayacaksınız. Ben zaten hepsini de yazmış olacağım. Açıklamaları da belirteceğim. Oradan da destek alabilirsiniz. Ama düzgün bir yuvarlak için en güzel yöntem bence bu. Şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi tek tek ilerledik. Yani mantığımız, ya zaten mantığı kavradığınızda sizler de hatta bakmadan bile yapabileceksiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Şu alt sıradaki bakın bir tane çiftimiz var. Buna bakmıyoruz. Yani bu birleştirme noktamızın altına hemen denk gelen çifte bakmıyoruz. Bizim işimiz şu çiftimizde. Yani bundan bir önceki çifte bakıyoruz. Her zaman bunu yapacağız. Ortada zaten teklerimiz var. Ona hiç bakmıyoruz. Bu çifti buluyorum. Bakın bu değil. Bu çifti buluyorum. Bu çifti bulduğumda hemen onun ortasına değil, üst bu bize doğru, elimize doğru bakan köşesine. Yani bakın birinci çiftin değil, şuradaki ikinci çiftin hemen üstüne bakıyorum.
Buradan giriş yapacağım. Buraya bir çift yapacağım. Buraya çift yapacaksam diyorum. Bu da 4 tek 1 çift sırasıysa çift. Bundan sonra ne gelir? 1 tek, 2 tek, 3 tek, 4 tek. Demek ki burası da 4. tekim olacaksa bunun yanındaki de çiftim olacaktır diyorum. Aslına bakarsanız şuradaki çiftin hemen şu köşesine geliyor bu. Üst köşesine geliyor. Demek ki burası da çift olacaksa diyorum. 2 tane ilmeğim var. Bu da tek, bu da tek olacak. Demek ki 4 teki yarıya böleceğiz. 2 tekiyle başlayacağız. Kalan 2 teki de sıra bitiminde şuraya denk gelmiş olacak. O halde 1, 2 tek diyorum, 1 çift diyorum, 4 tek 1 çift diye ilerliyorum. Karışık oldu mu bilmiyorum. Olabilir de yani. Hemen birinci tekimi yapıyorum. Daha da kolay nasıl anlatabilirim? Ben bu kadarını yapabiliyorum açıkçası. 1 tek. Hemen atacımı yerleştirdim. İkinci tekimi yapıyorum. Sonra buraya çift yapıyorum. 2 tane batıyorum. 1 diyorum. Aynı noktaya ikinciyi yapıyorum. Sonra 4 tek sırasında olduğum için 1, 2, 3 ve 4 tek diyorum. Zaten motif kendini gösteriyor. Buradaki çifti gördüğümde hemen onun bana doğru baktığımda sol üst köşesine çiftimi yapıyorum. 1 diyorum. Tekrar giriyorum. İkinci sık iğnemi de yaptım. Sonra yine 4 tek 1, 2, 3, 4 tek ve bakın çift 1 çift olarak ilerliyorum. Burada da 4 tek 1 çift olarak sıra sonuna kadar gelelim. Zaten şu sonda 2 tane tekimiz olacak. Burada da 2 tekle başlamıştık. 4 tek olmuş oluyor zaten. Evet. 9. sırayı yaptık. Daha doğrusu yapıyoruz. Ben de bitirmek üzereyim. 9. sırada 72 sık iğnemiz olacak arkadaşlar. Sıra sonuna 2 tane tekim kalacak demiştim. Şimdi size onu da göstereceğim. 10. sırada da 72 sık iğne ile hepsi tek olarak devam edeceğiz bundan sonra. Zaten her sırada 12 ile artırma yaptığımız için, yani 12 ilmekle başladığımız için ilk etapta 12 artmış olacak. Yani her defasında sağlamasını yapmak isterseniz o şekilde devam edebilirsiniz. Evet, şimdi geliyorum. 4 tek ve bir çiftimi yapıyorum. Ve sıra sonunda söylediğim gibi buradaki 4 tekin son ikisi sıra sonuna denk geliyor. Şimdi hepsi tek sırasındayım. Birleyiciniz yoksa bir ip de takabilirsiniz arkadaşlar. İpi bir miktar uzun bırakırsanız ya da bağlarsanız daha kolay olur. Çünkü bu başlangıç noktasını kaçırdığınızda sayılarınızı bulmak sizin için son derece zor olacaktır. Atıcınız da sağlam olsun ya da belirleyiciniz, adı her neyse bunun. Sıkı tutsun ki en azından kayıp gitmesin. Çünkü burayı bulmak biraz zor olacak. Ayıptır söylemesi, güzel de bir başlangıç yaptık böyle renk geçişlerinde. Çok da işiniz kolay olmaz yani. Her defasında şimdi 10. sırada tek tek ilerliyoruz. Çok da burayı da uzatmayayım. Zaten ince anlatayım derken çok uzuyor videolarım. Açıkçası ben de rahatsızım bu durumdan. Şimdi sonuna kadar gelelim. Tek tek ilerleyelim. Evet, tek tek örerek 10. sıramızı bitirdik. Şimdi 11. sıramızdayız. 11. sıramız için henüz bir şey yazılmadı, yazılacak. Şimdi yine arkadaşlar mantığı anlamanız adına bir kez daha gösteriyorum. Bakın, şu hepsi tek sıramız.
Burada artırma sıramız var. Artırma sıralarımızı takip ediyoruz her defasında. Bir alt sıradaki artırma sırasına bakıyoruz. Artırma sıramı görüyorum. Alttaki başlangıç noktama en yakın olan artırma noktama baktığımda hedefimiz neydi her zaman? Artırma noktasının şöyle baktığımızda sol üst köşesine, yani buradaki çiftin ortasına değil de yan tarafına bir çift yapmaktı. Burada çiftim burada olacak. Şu an biz daha önce 4 tek bir çift yapmıştık. Şimdi 5 tek bir çift sırasındayız. Yani bundan sonra buraya çift yaparsam 5 tek için bakıyorum. Kaç tane tekim var? 1, 2, 3, 4 tane tekim var. 4 tane tek yapıyorum ki buraya bir tane çift gelsin. Daha sonra 5 tek bir çift olarak ilerliyorum ve alt sıralardaki yani kritik noktası, püf noktası, bakın şuradaki gördüğünüz çiftlerin ortasına değil de sol üst köşesine gelen noktaya çift yapmak amacımız. Yani bunlar üst üste gelmesin, çiftler ve köşegen olmasın diye bunu yapıyoruz. Bunun için de neyle başlayacağımızı anlamak için de başlangıç noktamıza en yakın çiftimizi buluyoruz. Onun sol üst köşesine buraya bir çift yapacağımı düşünüyorum. Hangi sıradayım ona bakıyorum. 5 tek bir çift. O zaman 1, 2, 3, 4 diyorum. O kalan bir tane tek de, yani 5 tek olacak ya, kalan bir tek de sıranın sonunda kendini gösteriyor zaten. Buraya kadar da hep anlattığım buydu arkadaşlar. Yani aslında farklı bir şey yok. Mutlaka anlayacağınızı düşünüyorum. Bir tane tekimi yaptım. 2 diyorum. 3 diyorum. Sonra 4. tekimi yapıyorum. Hemen görüyorum çiftimi. Onun üst köşesine bakıyorum. Buraya çift olacak diyorum. Ama çok iyi biliyorum ki bu sıra 5 tek bir çift sırası. Şu an 5 tek olarak ilerlediğimde bir sonraki noktamın çift yapmak için en uygun yer olduğunu da görüyorum. 1, 2, 3 tek yaptım. 4. tekim. 5. tekim. Ve yine alt sıradaki çiftimi görüyorum. Böyle baktığımda zaten güzelce yerli yerine yerleşiyor o çiftim. Yani mantığını anlamak adına amacımız belli. Amacımız çiftleri üst üste getirmemek. O nedenle böyle bir işlem yapıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda artık burada 4 tekle başlamıştık. Bir tane tek kalacak. Çift diyeceğiz, bir tane tek diyeceğiz. Sonra hepsi tek sırasına başlayacağız. Bu hep böyle devam edecek arkadaşlar. Ben tek tek bütün sıraları sizlere yazacağım ne yaptığımı. En sonunda onu açıklamaya da yazarım kaç sıra ördüysek. Şimdi bu şekilde ördüğümüzde tekrardan farklı renklere geçeceğiz. Farklı renklere geçerken bu lacivertten maviye geçerken ne yaptıysak onu yapacağız. Bir sonraki sıraya geçtiğimizde ben onu da yine size göstereceğim. Evet arkadaşlar, ben 14 sırayı tamamladım. Şimdi 15. sıradayım. 14. sıramı gördüğünüz gibi hepsi tek olarak tamamladım. Yani dediğim gibi bunu zaten sizlere açıklamalar kısmında da yazacağım. Nerede ne yaptığımızı, ama zaten yazmasam da anlattığım kadarıyla gerçekten can kulağıyla dinlemiş iseniz kendiniz de mantıken ne yaptığımı mutlaka fark etmişsinizdir. Şimdi 15. sıradayız. 15. sırada yine bir artırma sırası olacak. Aynı zamanda bir renk geçişi daha yapacağız. Aynen burada olduğu gibi hem artırma sıramız olacak hem de renk geçişimizi yapacağız. Siz isterseniz renk geçişlerinde artırma sırasının renk geçişlerini değil de tek sırada da yapabilirsiniz. Yani kaç tane yapmak istiyorsanız bu renklerden, hangi renkler istiyorsanız elbette kendi kararınız. Nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Şimdi kaç sıra ördüm? Burada lacivertten, yani benim gibi yapacaklar için
1, 2, 3, 4, 5, 6 tane lacivert örmüştüm. Ardından 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane bu güzel maviden yaptım. Şimdi daha açık bebe mavisi diyebileceğimiz bu renkle devam etmek istiyorum. Bu maviden de 9 sıra yapacağım. Ardından diğer renklere de geçeceğiz elbette. Şimdi renk geçişinde ne yapmıştık? Bunu bir kere daha göstereyim. Diğer renkleri artık sizler zaten öğrenmiş olarak kendiniz yapabilirsiniz. Şimdi artırma sırasındayım demiştim. Burada 15. sırada bir çift 7 tek olarak ilerleyeceğiz. 13. son sıramızda 6 tek bir çift yapmıştık. Şimdi bu 7. tek 7 tek bir çift sırası. Bir çift 7 tek sırası. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Bakın burada alt sırada bir tane daha çift noktamız var ama onu değil, daha iyi fark etmeniz için artırma sırasındaki şuradaki çiftimi görüyorum. Demek ki bir üst sırada onun şu hizasından çift yapacağım diyorum. Yani çiftler üst üste gelmesin diye. Burası çiftse ve ben 7 tek sırasındaysam sayıyorum. Burası çift olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diyeceğim. 7 tane tekim olmuş olacak. Dolayısıyla bu birleştiricimin olduğu başlangıç noktamda bir tane çift yapmalıyım. Yani bir çift olacak. Zaten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dediğimde, 7 tek dediğimde diğer çiftim de şu noktaya gelmiş olacak. Çiftimle üst üste olmamış olacak. Burası aynı zamanda birleştirme noktam. Demek ki bu kısma çift yapacağım. Bunu özellikle unutmayalım. Şimdi ipimi bir miktar böyle alıyorum. Yeni ipimi. Sonra şuradan bir ilmek çıkarıyorum. Sonra sarayım onu. Buradan bir ilmek çıkardım. Bir miktar böyle sıktım. Daha önce de yaptığımız gibi. Bu ipimi biraz uzun bırakarak arkadan getirdim. Bir ilmek aldım yeni ipimden. İkisinin arasından geçirdim. Arkadaki mavi ipimi sıkabildiğim kadar sıkıyorum ki burada geçerken daha yumuşak bir geçiş olsun. Sonra bu mavi ipi kesmek istiyorum. Kesip de yapabilirim. Bir miktar kesiyorum. Sonra bu maviyi iyice bir sıkalım. İlmek yürütme yapacağım. Burada ilk başlangıç noktamdan yine yeni ipimden bir ilmek alıp diğerinin içinden geçirerek yürütme yapıyorum. Sonra bunu biraz böyle rahat bırakıp arkaya dönüyorum. Arkada bu iki kısa ipi birbiriyle 2 kere düğüm atıyorum. Bu noktada yine belirteceğim arkadaşlar. Sıkarken dikkat edin, ipiniz kopmasın. Bunu arkada diğerleriyle birlikte arada yürüterek öreceğim. Şimdi ne demiştik? Aynı zamanda bu sıra bizim artırma noktamız olacak. Burada bir zincir çekiyorum. Bu bağlama işlemini ve kesme işlemini zinciri çektikten sonra da yapabilirsiniz. Şimdi bu noktaya ilmek belirleyicimi çıkarıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. İlk sık iğnemi, arada kaldı ipin bir tanesi. İlk sık iğnemi yaptıktan sonra unutmamak adına hemen belirleyicimi takıyorum. Başlangıç noktam bir yere kaybolmasın diye. Aynı noktaya bir tane daha sık iğne yapıyorum. Çünkü artırma yaptığım yer burası, biliyorsunuz aynı zamanda. Artırma noktasında renk geçişi yapmasaydım direkt bir tane yeterli olacaktı. Hemen yanına 7 tane tek yapıyorum. 1, 2 tek. 3. tek. 4. 5. 6. Ve 7.
Bakın görüyorsunuz çift noktamı. Hemen sol üst köşesine bir çift yapıyorum. 7 tek bir çift. Şimdi artık 7 tane tek bir çift olarak sıra sonuna kadar geliyorum. Yine aynı işlemleri yapıyoruz arkadaşlar. Burada olduğu gibi. Bu renkten de 9 sıra öreceğim. Ondan sonra diğer renklerin birleştirmeleri ve bu artırmalar bu şekilde devam edecek. Umarım mantığı anlamışsınızdır. Anlamayan arkadaşlarım için, gerçekten anlayanlar için çok uzun uzun anlatmış oldum. Sıkılıyorlar. Anlamayan arkadaşlarım da başa dönüp tekrar dinlerlerse sevinirim. Şimdi bu motifimizi böyle örelim. Çantamızın diğer aşamalarına geçelim. Evet, ördük. Motifimiz böyle kocaman oldu. Bakın ne kadar da düzgün oldu arkadaşlar. Ben motifimi bitirdikten sonra şu şekilde arkadan bir ütü yapıyorum. Buharlı ütü yapıyorum. Aslında bazen önden de yaptığım olur. Fakat bu sefer önden ütü yapmadım açıkçası. Bu şekilde sadece arkadan ütüledim. Şimdi son sıramıza geldik. Son sıramızı nasıl yaptık? 32 sıra yaptık. Bir çift 15 tek yaptıktan sonra hepsi tek yapıp 32. sırada hepsi tekle bitirdik. Yani 31. sırada bir çift 15 tek, 32. sırada ise hepsi tek olarak bitişimizi tamamlıyoruz. Şimdi benim ipim bitti. Yeni bir ip takmak da şu an istemiyorum. Burada başlangıçtaki belirleyicimizi görüyorsunuz. Burada da bir başka belirleyici taktım. Bunu neden taktım? Ondan da bahsetmek istiyorum. Şimdi normalde biz kaç sıra yaptık sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 sıra. Başlangıca kadar burada 32 sıra. Burası da 32 sıra oluyor elbette. Ama şurada bir geçiş yerimiz var yuvarlağımızın. İlk 12 tane tekimizi yaptıktan sonra ikinci sıraya geçerken bakın böyle katlarsanız burayı, şu kısmı şöyle katlıyorsunuz. Katladığınız zaman şu kısmın 31 olduğunu görüyorsunuz. 31 sıra. 32'ye tamamlamak adına başlangıçta bitirmiyorum. Buraya kadar da sık iğne yapmak istiyorum. Artırma yapmadan, zaten son sıramızdı bu sıra. Burada bitiyordu. Yani tam bir yuvarlak elde edebilmek için buraya kadar gelmek istiyorum. Ama ipim bittiği için ben buraya kadar gelemeyeceğim. Şurada bir yerde bitişi yapacağım. Sizler belirlediğiniz yere kadar devam edebilirsiniz elbette. Şimdi onu nasıl bitireceğiz? Ona da bir bakalım. Birlikte yapalım. Evet, belirleyicimi çıkarıyorum. Normalde o taktığım, bu maviyi taktığım yere kadar örmem lazım ama ipim az kaldığı için şu an size bu şekilde yardımcı olmak istiyorum. Burada bitirmeden önce birkaç sık iğne yapıp bir yürütme yapıyorum. Sonra biraz ilmeğimi şu şekilde genişletiyorum. Yanındaki noktadan geçirip arkadan çıkarıyorum ilmeğimi. Sonra motifimi kendime doğru çevirip buradan ilmeğimi alıyorum. Biraz şöyle ipimi çekiyorum. Bir tane sık iğne zincir çekiyorum. Şöyle sıktıktan sonra içeride ipimi yürüteceğim ve kaybedeceğim. Tam bir yuvarlak elde ettik. Peki ölçümüze de bakalım. Yani 32 sıra ördüğümüz yuvarlağımızın çapı kaç santimetre olmuş? 41 santimetre örmüşüz. Sizler isterseniz daha küçük veya da daha büyük de yapabilirsiniz. Sayıların zaten nasıl ilerlediğini sizlerle paylaşmıştım. O şekilde ilerlersiniz. Şimdi ikinci motifimizi de şu şekilde örüyoruz. Burada sık iğnelerle ilerlemiştik. Verdiğim sayılarla bir sıra artırma, bir sırada hepsi tek şeklinde 32 sıra örmüştük. 31. sıramızda son artırmamız bir çift 15 tek şeklindeydi. Bu parçamızda
Bunu da size göstereceğim ilk başlangıç aşamasını. Sonrası artırma sayılarımız aynı. Bununla aynı olacak artırmalarımız. Sadece tek fark burada biz çakma trabzan yaptık. Yani bir tane dolayarak sık iğne yaptık. Ve haliyle daha yüksek oldu sıralarımız. Ne yaptık bunu? Bu sefer daha az sıra örmek için hepsinde artırma yaptık. Bütün sıralarda belirttiğim buradaki artırma sisteminin aynısını burada da yaptık. Tek farkla aralarda birer sıra hepsi tek yapmadan üst üste artıra artıra ilerledik ve 41 santimetreyi burada da bulduk. Peki kaç sırayla bulduk? Onu da sayalım. Bakın şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 sıra örerek 41 santimetreyi çakma trabzanlı motifimizde de yaptık. İki parçanın çünkü eşit büyüklükte olması gerekiyordu. Burada 17. sırada bir çift 15 tekle bitirdik. En üst sırayı 1-1 yani tek tek hepsi tek şeklinde yaptık. Sizler daha büyük ve daha küçük yapabilirsiniz ama mutlaka dikkat edin, son sıranız iki parça içinde hepsi tek olarak dümdüz olsun. Şimdi burada da aynı şey söz konusu. Bakın burada ikinci sıramızda şöyle katlama yaptığımızda arkadaşlar, ortadan katladığımızda bakın katlıyoruz. Burada şurası başlangıcımız. Birazdan göstereceğim başlangıç yerimizi. Başlangıcımız. Şuraya geldiğimde buraya bir ataç taktım. Çünkü buraya kadar örmem gerekiyor son sırada. Burada bitirmeyeceğim. Buraya kadar öreceğim. Önce bir başlangıcımızı yapalım. Daha sonra onu da göstereceğim. Bunu da sizlere görsel olsun diye çapının ölçüsünü vermek istiyorum. Bakın bu da 41 santimetre. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi bunun başlangıcına geçelim. Şimdi bu çakma trabzanlı motifimizin başlangıcını yapıyoruz. Ütülemedim ben bunu. Burada ütü yaptım. Bunu da arkadan bittiği zaman bir ütü yapacağım. Diğer uzun bir parçamız olacak. Onu da aynı şekilde ütüleyeceğiz. Yine sihirli halkamızla başlıyoruz. Burada 2 tane zincir çekiyorum. Bir tane çektim. İkinci bir zincir yapıyorum. Sonra 12 tane böyle dolayarak doluyorum. Çakma trabzanlarla ilerliyorum. 1 diyorum. 2. İsterseniz buraya bir belirleyici takabilirsiniz. Şuradan bir belirleyici alalım. Bakın 1'e takıyorum. Zincire takmıyorum. Birinciye. 2. 3. Bu arada tığım yine gitti. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 ve 12. Bu ipimizi yine çekiyoruz. Çok da fazla çekmeyin. Kopmasın. Sayalım. Başakları sayıyoruz üstteki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane. Şimdi
Şurada bir birleştirme yapmak istiyorum. Bir kereye mahsus. Buraya bu ipi de içeriye alarak bir yürütme yapıyorum. Sonrasında bir zincir çekiyorum. Bir daha yapmayacağım bunu. Hepsine çift batıyorum. Yani her bir noktaya çift batıyorum. Diğer anlattığım motiftekilerin aynısını yapıyorum. Çift trabzanlarla ilerliyorum. Bu motifimizde hep trabzan yapacağız. Çakma trabzan yapacağız. Dolamalı trabzan diyeceğiz. Sonra yine şu belirleyicimiz çok önemli arkadaşlar. Başlangıç noktamız çok önemli. Bunu mutlaka iki motifte de yapın derim. Her bir noktaya çift, yani şuralara diğerinde olduğu gibi çift trabzanlar yaparak ilerliyoruz. Bu motifimizin diğerinden tek farkı, sürekli bahsettiğim gibi videoda, arada hepsi tek sıramız olmayacak. Sadece en son sırada hepsi tek yapacağız. Hepsi teklerle buraya kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Bu motif boyunca yapacağımız işlem bu. Uzatmamıza gerek yok. Zaten sayıları da açıklamalarda yazmış olacağım. Olmazsa temiz bir kağıda yazıp videonun sonuna da resim olarak da ekleyeceğim. Oradan da kontrol edebileceksiniz. Şimdi bunu 18 sıra kadar örüyoruz. Yani 41 santimetre. Evet, başlangıç noktamızdayız. Ördük ördük. Biraz önce bahsettiğim gibi 18. sırayı da hepsi tek olarak dolaştık. Şimdi normalde burada bitireceğimi düşünmüştünüz. Gerçi az önce söylemiştim, düşünmediniz tabii. Neden burayı belirlediğimi de anlatmıştım. Şimdi oraya kadar ilerliyoruz. Hepsi tek şeklinde. Gerçekten bu çakma trabzanlarla örmek de çok keyifli, çok hızlı ilerliyorsunuz çünkü. Renkli motifte sık iğneler açıkçası biraz uzuyor. Ama bu trabzanda gerçekten yüksek olduğu için daha az sırayla aynı ölçüyü yakaladığınız için, arada bir şöyle rahatlatın elinizle, daha bir keyifli oluyor. Bakın, sıra sonuna yaklaşıyoruz. Burada artık trabzanla son böyle bir miktar kalana kadar dolamadan direkt sık iğne yapacağım. Çünkü aradaki farkı biraz kaybetmek istiyorum. Kot farkı olacaktır. Şöyle sık iğne. Şöyle bir daha sık iğne yapacağım. Sonra bunu alıyorum ve yürütme uyguluyorum. İçeriden bir yürütme. Şuradaki yükseklik arada çok fark olmasın diye. Diğerinde olduğu gibi böyle elimden çıkarıyorum tığımdan. Yandan arkaya geçiş yapıyorum. Burada ipimi bir miktar kesiyorum.
arkaya çevirip burada bir zincir oluşturuyorum. Böyle biraz sıkıp sonra içeride bu ipimi kaybedeceğim. Bakın durum bu. Gayet ferah bir geçiş oldu. Şimdi bu motifimi de güzelce arkadan buharlı ütüyle bunda olduğu gibi ütülüyorum. Diğer motifimizde, daha doğrusu uzun parçamızı da yapalım. Sonra birleştirmede görüşelim.